Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir algoritma sorusuyla daha karşınızdayım. Gelen isteklerin üzerine bir soru daha yapacağım ama bu soru daha önce yapmadığım tipte bir soru olacak. Neden? Dizileri içerecek. Yani arrays, yazılım dillerinde, programlama dillerinin hepsinde bulunan array yani dizilerle ilgili bir algoritma sorusu çözeceğiz. Veriler dizinin içindeki elemanlar olacak. Bu dizinin içindeki elemanlar üzerinden bazı işlemler yaptırıp bir problemin çözümüne ulaşacağız. Daha önce hiç yapmadığım bir örnekti. Döngülerle ilgili örnekler yaptım ama diziler ve döngüler birlikte içeren bir örnek pek yapmadık arkadaşlar. Yani döngülerle ilgili örneklerimiz var gerçekten yeteri kadar ama hiç diziler yapmadık. Şimdi bu örnekte hem diziler, arrays hem de döngüler ikisini bir arada kullanacağız. Şimdi dizi nedir? Dizi önce hani daha önce programlamaya girmediğinizi varsayarak anlatıyorum. Dizi içinde birden fazla sayı tutan ya da işte birden fazla değer tutan bir değerler kümesidir. Dizinin içinde genelde sayılar olur. Bu tam sayı olabilir, ondalık sayı olabilir. Bazen de metin olabilir. Yani stringlerden oluşan bir dizi de olabilir. Karakterlerden oluşan bir dizi de olabilir. Ama bizim örneklerimizde genelde algoritma ile ilgili işlemler yapılırken genelde sayılar olur ve tam sayı tutulur genelde. Ve benim örneğimde popüler olan sorulardan bir tanesi bu hani popüler dizilerle ilgili çıkabilecek popüler bir algoritma sorusu karşınıza. Ben de bu popüler soruyu çözerek ve açıklayarak size hani diziler ve döngüleri birlikte kullanan bir örnek soru çözmek istiyorum. Sizin bu iki konuyu da kavramanızı istiyorum değerli arkadaşlarım. Her şeyden önce başlamadan önce lütfen videoları beğenelim, like atalım arkadaşlar ve arkadaşlarımıza tavsiye edelim, abone olalım diyerek başlıyorum. Şimdi sorumuz şu. Bir tam sayı dizisi içinde bulunan 4 tane sayıdan, tam sayı tabii ki, en büyük olanını bulan algoritmanın akış diyagramını çiziniz diyor bize. Bir örnek dizi vermiş. Dizinin içinde bakın ne dedik? Dizi içinde farklı değerlerden oluşan bir veriler topluluğudur. En basit tanımıyla. Mesela bu dizide içinde tam sayılar bulunan işte 18, 14, 25, 7 gibi tam sayılar bulunan bir küme düşünün. Sayı kümesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Buna bir değişken ismi veriyorsunuz. Yani bu sayılara ayrı ayrı işte sayı 1, sayı 2, sayı 3, sayı 4 demiyoruz da dizi diyoruz. Açıyoruz eşittir diyoruz. Açıyoruz köşeli parantez. Sayıları virgülle yazıp kapatıyoruz. Bakın hemen hemen %95, %99 belki bütün yazılım dillerinde tabii ki istisna farklı gösterimler olacaktır, vardır. Ama birçok programlama dilinde arkadaşlar %95'inde diyelim. Dizilerin tanımı bu şekilde olur. Array. İşte dizi. Değişkenin adı değişkenin içindeki yani o dizi değişkeninin adı burada adı dizi olmuş. Bu dizi olabilir, sayılar olabilir, numbers olabilir değişir. Aleveli diyebilirsiniz. Bu değişkenin adı eşittir koyduktan sonra köşeli parantez içine değerleri yazarsınız. Bu şekilde mesela bir dizi verildiği zaman ekrana 25 yazdırmamızı istiyor. Şimdi bu tabii 4 olabilir ama mesela 5 olabilir, 7 olabilir, 10 olabilir, 100 olabilir. Hocam ben bu soruyu döngü kullanmadan yapabilirim diyecek arkadaşlar kesin vardır ve kesin yoruma yazacaklardır. Ama ben de onlara şunu diyorum ki tabii ki bunu döngü kullanmadan if else yani karar şema bloklarıyla, akış şeması bloklarıyla yapabilirsiniz. Çünkü 4 tane eleman var içinde hemen o mu değil mi, o mu değil mi diye kontrol eder yaparım diyorsunuz. Haklısınız ama ya bu dizinin içinde 500 tane eleman olsaydı o zaman ne yapacaktınız değerli arkadaşlar? İşte o zaman 500 tane if else karar bloğu çizemezdiniz değil mi? Şu 500 tane şunlardan yapamazdınız. Mutlaka döngü kullanmanız gerekiyor. Bu sorunun güzel tarafı da döngü kullanmanın neden gerekli olduğunu açıklıyorum size. Buradaki sayılar çok sayıda olduğu zaman onu bu şekilde if else karar şemalarıyla bu karo şeklindeki, diamond, elmas şeklindeki bunlarla yapamazsınız. Mutlaka döngü kullanacaksınız. Şimdi bunu çözeceğiz ama önce bir algoritma ne olabilir? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Onu düşünmeliyiz. Tabii ben insan olarak baktığım zaman biz insan olarak gözümüzde görüyoruz şıp diye 25 sayısını görüyoruz burada. Tabii ki 25 en büyük sayı ama bir kere şu olabilir. Bu 100 tane sayı olabilir. Böyle pat diye şıp diye göremeyebiliriz. Tamam mı? O durumda ne yapacaktık? Bir. İkincisi de yazılım bizim gibi göremiyor. Yazılım için bir mekanizma bulmamız lazım. Bir algoritma oluşturmamız lazım. Akış şeması ile birlikte algoritmalar konusunda öğreniyoruz. Yani bu örneklerde, şimdiye kadar yaptığım örneklerde de burada da. O yüzden önce düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir yöntem geliştiriyoruz arkadaşlar ki genelde bu tarz soruların çözümünde %99,9 bu yöntem kullanılır.
Şimdi dizi içinde bulunan ilk elemanın mesela ne burada? 18. Bunun en büyük sayı olduğunu kabul edeceğiz. Varsayacağız arkadaşlar. Diyeceğim ki en büyük sayı bu. İlk olarak daha bakın algoritmamın başı en büyük sayı diyeceğim. En büyük sayı, en büyük sayı, en büyük sayı eşittir 18 diye dizinin bu 18 ne arkadaşlar? Bu arada 18 şu. Dizinin ilk elemanı. Dizinin ilk elemanı şu şekilde gösterilir. Dizi köşeli parantez 0. Tamam mı? Bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Dizinin ilk elemanı. Dizi 0. Ben 18 diye direkt yazdım buraya ama bu şekilde gösteriliyor. Dizi 0. 18. 14 nasıl gösterilir? Dizi 1. 25 nasıl gösterilir? Dizi köşeli parantez içinde 2. 7 nasıl gösterilir? Dizi köşeli parantez içinde 3 olarak gösterirsiniz. Bu şekilde gösterim sağlıyor. Hani dedim ya array'ler, diziler konusunda da bir giriş yapacağım size. Bu şekilde ilk eleman dizi 0. Şimdi en büyük algoritmaya devam ediyorum kurmaya. Öncelikle en büyük diye bir değişken oluşturacağım. En büyük değişkenimi ilk olarak dizinin ilk elemanına atacağım. Sonra bir döngü kuracağım arkadaşlar. Döngüye başlayacağım. Döngüde ikinci eleman dizinin içindeki ikinci elemandan sonuncu elemana kadar bir döngü kuracağım. Yani buradan başlayıp buraya kadar bir döngü kuracağız. Bir döngü kuruyorum. Döngüde tek tek bu en büyük değişkenimi 18 atadım ya dizinin ilk elemanında. Onunla döngünün içindeki her elemanı tek tek karşılaştıracağım. Bu en büyük değişkenimin içeriği değerden büyük mü değil mi? Karşılaştığım değerler, döngüdeki değerler. Ona bakıp eğer büyükse en büyük değer neyse o olarak değiştireceğim. Şimdi başlıyorum. Algoritmam çalışmaya başladı. En büyük isminde bir değişken oluşturdum. 18'i atadım. Sonra bir döngüye başlattım arkadaşlar. Döngüde karşıma çıkan ilk eleman 14. 14 18'den büyük mü değil mi? Şöyle kontrol ediyorsunuz. 14 18'den büyük mü? Soru işareti. Ne arkadaşlar? Hayır, büyük değil. Tabii ki küçük. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmayın. En büyük değişkenimiz 18'de kalıyor. Devam ediyoruz. Neye devam ediyor? Döngüye. Bir sonrakine geçiyorum. Burada tabii döngüye devam edince içinde bir sayaç kullanacağım. Değil mi? Onu hani söylememe gerek var mı? Daha önce yaptık. Gerek yok ama yine de söyleyelim. Bir sayaç kullanacağım. Sayacım nereden nereye kadar olacak? Bu örnek özelinde. Bu örnek özelinde 4 sayı vardı. İlk sayıyı zaten en büyüğe eşitledim. 3 tane eleman kaldı. O zaman sayaç birden 1, 2, 3. Birden 3'e kadar. 1 ve 3 dahil. Tamam mı? 1 ve 3 dahil olacak arkadaşlar. Birden başlayıp 3'e kadar 3 dahil. Tamam, sayacı 1 artıracağım. Şimdi bir baktık yani şöyle dizinin şu şekilde bakıyorsunuz. Dizinin sayaç elemanı, tamam mı? Sayaç elemanı. Sayaç elemanı ne? O anda dizi 1. Yani ilk baktığım döngünün başında dizi 1. Büyük mü? Büyük mü acaba? En büyük değişkeninden. En büyük ne? En büyük 18. 18'den büyük mü? 14. Bakıyoruz işte şurada. Değil. Değilse ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayacı 1 artırıyoruz. Sayaç 1'de başlamıştı. Şöyle sayacı şuraya ben ok olarak yazayım. 1'de sayacı 1 artırıyorum. 2 yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Sayaç 2 oldu. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki dizi köşeli parantez sayaç. Sayaç ne? 2. Değil mi? Yani şöyle dizi köşeli parantez 2. Büyük mü? En büyük sayı, en büyük değişkeni neyse işte içeriğin en büyük değişkenin içinde bulunan sayıdan yani şu anda 18. 18'den büyük mü? Dizi 2. Dizi 2 ne? Bu arada dizi 2 bakın dizi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor. İlk eleman sıfırdan başlar. Dizi 0, 18. Dizi 1, dizi 1, dizi 2, dizi 3. Bakın bütün programlama dillerinde %95 diyelim. Nadir birkaç programlama dilinde birden başlar ama siz onu unutun. Hepsinin sıfırdan başladığını düşünün. Dizinin ilk indeksleme derler buna. İndeksi sıfırdan başlar. Dizi 2 dediğimiz zaman 0. Bakın bu 0, bu 1, bu 2. 25 akla gelmeli. Şimdi kontrolüm şu olacak. 25 büyük müdür en büyük sayıdan? En büyük sayı ne arkadaşlar? 18 şu anda. 25 18'den büyük müdür? True. Doğru. Eğer doğruysa bakın demin doğru değildi. Tamam mı? Neden? 18 14'ten büyüktü. O yüzden pas geçtik. 25 ama 25 18'den büyük olduğu için ne yapmalıyız? En büyük değişkenin içeriğini değiştirmeliyiz. En büyük eşittir dizi köşeli parantez içinde sayaç. O anki sayaç değeri. Bakın sayaç sürekli değişiyor. O anki sayaç değeri neyse ona eşitlemeliyim. O anki sayaç değerine 25. Yani dizi sayaç değeri daha doğrusu 2. Dizi 2 ne? Dizi 2 25 arkadaşlar. 0, 0, 1,
2. 25'e eşitledim. 25'e eşitlediğim için ne oldu? En büyüğün içeriği değişecek. 25 olacak. 25 olduktan sonra ne yapıyoruz? Artık devam ediyorum. Bir sonraki aşamada arkadaşlar bitti mi bitmedi mi? Bilgisayar göremez bu 7. Biz insan olarak görüyoruz bunun 7 olduğunu ama bilgisayar göremediği için 3. şeye geçecek. Sayacı bir artırıyorum 3. 3 oldu. Bu sefer tekrar kontrol ediyorum işte. Dizi 3 büyüktür. Dizi 3 büyük mü? Soru işareti. Büyük mü acaba en büyük sayıdan? En büyük sayı şu anda kaç? 25. Dizi 3 ne arkadaşlar? Bakın 0, 1, 2, 3. Dizi 3. Dizinin 3. indeksi, dizi 3 demek dizinin 3. indeksteki eleman. Unutmayın. Dizinin indekslemesi sıfırdan başlar. İlk eleman 1 değil bakın. Dizi 0, dizi 1, dizi 2, dizi 3. Dizi 3 ne oluyor? 7. 7 büyük müdür? 25'ten arkadaşlar hayır büyük değil. Tamam mı? False. Dolayısıyla herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani en büyük değerini değiştirmiyorum. 3'ü bir artırdım. 4 oldu. Sayaç kontrolüm vardı. Sayaç 1'den 3'e kadar demiştim. Artık 4 olduğu için artık bunu kullanmaya gerek yok ve döngüden çıkacağız. Döngüden çıkacağız. Ekrana diyeceğiz ki print işte en büyük. Print en büyük. Yani en büyük değişkenimi ekrana yazdıracağım. En büyük değişkenimin içeriğinde ne tutuluyorsa o ekrana o yazılacak. Çünkü en büyük sayı bu dizideki odur. Ve şu anda ne var? 25 var. Ekrana 25 yazacak. Bakın bu algoritma bunu çözer. Bu algoritma arkadaşlar sadece 4 sayı için değil 5 olur, 10 olur, 100 olur, 1000 olur. İsterseniz 10.000 sayı olsun, 100.000 sayı olsun hepsini çözer. Tamam mı? Yani bütün sizin yani bakın bu tek bir 4 sayı için yaptığım 4 içinde 4 eleman olan bir dizi için yaptığım çözümü içinde 1000 tane eleman olan bir dizi içinde çalışır bu. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece şu değişiklikleri yapacaksınız. Dizinin içinde tutacağı eleman sayısını sadece işte değiştireceksiniz. Tamam. Dizinin içindeki eleman sayılarını bunları gireceksiniz ve buradaki sayacı değiştireceksiniz. 1, 1, 2, 3 demişim. 1'den 3'e demişim. Mesela diyelim ki burada 10 tane eleman olsaydı dizide o zaman ne diyecektik? Yine ilk elemanını atacaktım. Geriye kalanı sayaç eşittir 1'den 1 to ne diyecektik arkadaşlar? 9 diyecektik. 1'den 9'a kadar. Tamam mı? Devam ettirecektik. 100 olsaydı ne diyecektik? Sayaç eşittir 1'den 1 to 100. 1'den 100'e kadar diyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Algoritmamız bu arkadaşlar. Şimdi bu algoritmanın çözümünü yapmaya başlıyorum. Hemen bir tane başla sembolü koyarak başlayacağım. Başlayla başla. Evet devam ediyoruz. Şimdi tam sayı olacak benim sayacım ve en büyük değerim. Sayacımı şimdi oluşturmaya başlıyorum. Şimdi sayaç değişkenini şu şekilde de yapabilirsiniz. İki yöntem mevcut arkadaşlar. İkisini de göstereceğim. Bu şekilde diyebilirsiniz ki mesela benim şurada dediğim şu metni alayım. Kendiniz yani kullanıcı girmiyor bu değerleri, değil mi? Biz belirliyoruz. Tamam bunu bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama bazı okullarda öğretmenler hani bu şekilde tanımlamasını göstermezler öğrenciye. Bu şekilde tanımlayıp devam edebiliriz. Ama hani bunu göstermezlerse işte hocamız bunu göstermedi bize. O zaman şu şekilde de yazsanız olur. Tek tek. Biraz amele yöntemi ama hani hocanız kabul etmiyorsa yapacak bir şey yok. Az önce yaptığım daha pratik arkadaşlar. Tamam mı? E, Daha pratik ve daha doğru, daha yani advanced, daha ileri seviye bir güzel ve gösterim. Ama bazıları kabul etmeyebilir, anlamayabilir bazıları. O zaman ne yapacaksınız? Böyle biraz daha böyle hani basit yöntemle e, devam edeceğiz arkadaşlar. Dizi 2, dizi 3. Tamam mı? Dizi 0. Dizi 1 ne? Tek de hem de bunu anlamış olursunuz. İyi olur. Bunu böyle uzun uzun yazayım. Ama deminki yazdığım şekilde de bazı çözümler oluyor. Bazı internette baktığınız zaman o şekilde çözüm yapanlar da görürsünüz diziyle ilgili algoritmaları. Ama hani ilk defa karşılaştığınız için bu şekilde yapacağız. Evet. 18 ve bunları birbirine devam ediyor. Atama yapıyorum yani. Dizinin ilk elemanı 18, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Halbuki diziler pat diye oluşturulur ama olsun. Önemli değil. Şunlar yani şunu demek istiyorum. Arda arda birbiri ardına ilerliyor. Ok demek istiyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bilmiyorum ama ben şöyle yine hani hocam gözükmüyor ne demek istiyorsunuz bu oklarda diyenler olabilir. Şöyle onları şöyle aşağı şöyle ileri. Evet atamalarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi dizimin içeriği oluştu. Şimdi ben ne dedim az önceki algoritmada en büyük sayı diye bir değişkenim olması lazım, değil mi? E, En büyük sayı diye bir değişkenim ve ona atamam lazım. Ha bu arada bazı arkadaşlar diyor ki hocamız işte bizim şimdi bakın bu iki yöntem de olur. Hocamız bizim
ne yapıyor? İşte hocamız en başta belirtmemizi istiyor bizim değişkenleri diyor. Şöyle yapıyorlar işte. Şu şekilde bir şema. Kimisi böyle kullanıyor, tamam mı? Şimdi nasıl şöyle? Ya kimisi bunu kullanıyor. Kimisi bunun içinde yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra kimisi şunu kullanıyor. İşte hocamız işte bize diyor ki tam sayıları böyle yazın. Şöyle işte burada tabii ben o yöntemleri pek sevmiyorum ama işte burada değişkenleri yazın burada diyor. Tamam bak, tanımlamasını yap, declaration'ı yapın değişkenlerin diyor. Şurada yazacaksınız diyor yani. İşte dizi e, içinde 4 tane eleman var dizinin, tamam mı? Sonra bir de e, ne var arkadaşlar? En büyük. En büyük diye bir değişkenim var diye. Bunu hocamız bizden şöyle yazmamızı istiyor diyor. Bakın. Yani bence gerek yok buna. Tamam mı? Çünkü orada değişken yazılımda en başta yazmak çok eski programlama dillerinde var o. Tamam mı? Değişkenleri en başta tanımlamak. Ya da mesela şunda da yapabilirsiniz. Yani zararı var mı? Hayır, zararı yok. Tanımlamak istiyorsanız yapın. Çok önemli değil. Hani bu şekilde bir tanımlama yapın diyor işte. Yani başına yazın işte. Kimisi diyor buna tam sayı olarak belirtmemizi istiyor hocamız diyor işte. Tam sayı dizi 4. İşte şöyle. Böyle devam ediyor. İşte ben genelde bu yöntemi kullanmıyorum arkadaşlar. Hani bunu kullanan varsa bu şekilde kullanabilir. Yani bir örnek olarak hani bunu da buraya bıraktım. Bu da tabii böyle yaptığım için böyle oldu. Bu şekilde yazabilirsiniz ama yazmak zorunda değilsiniz. Yani tabii hocanızın örneklerinde nasıl yapıyor? İlla zorunlu tutuyorsa yazın. Zorunlu tutmuyorsa hocanız da benim gibi ara durumlarda tanımlıyorsa değişkenleri, ki bütün programlama dillerinde çok eski, işte ne bileyim çok 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 eski programlama dilleri, primitif, böyle tarihte işte kalmış 40 sene önceki programlama, 50 sene önceki programlama dilleri, belki daha eskiler dışında şu anki hiçbir programlama dilinde böyle bir kural yok. Bütün değişkenleri programın başında tanımlayacaksın. Böyle bir kural yok. Aralarda da tanımlayabilirsiniz. Zaten kompleks algoritmalarda her şeyi bir anda düşünemezsiniz. Algoritmanın ortasında bir değişken oluşturup tanımlayıp öyle devam etmeniz gerekebilir. O yüzden çok takılmayın. Dediğim gibi hocanız şart tutuyorsa tabii ki yapın o zaman. Hani sınavda düşük puan almamak için başta tanımlamayın. Tanımlayın. O da bu şekilde de olabilir. Deminki kullandığım şu sembolojiyle de olabilir arkadaşlar. Neticede tanım yapıyorsunuz. Peki devam edelim isterseniz. Şimdi en büyük sayı, buna da bir atama yapmam lazım. Ne dedim? En büyük sayı, en büyük sayı eşittir. En büyük sayım, ne karar verdim arkadaşlar? Dizinin ilk elemanı değil mi? Dizinin ilk elemanı olarak karar verdim. Dizinin ilk elemanı. Dizi 0 dedim. En büyük, şunu da bağlayalım. Sen dur. Şuradan bunu da bağladım. Bakın en büyük diye bir değişken. Bu bir tam sayı değişkeni. Basit integer dediğimiz int değişken. Dizinin ilk elemanı. 18'e atadım bunu. Tamam. Şimdi döngüye başlayacağım. Bunu atadıktan sonra başlıyorum. Döngüyü dizinin ikinci elemanı ile sonuncu elemanı arasında yapacağım. Yani 14 ile 7 arasında bir döngü kuracağız. Bir sayaç oluşturacağız arkadaşlar. Sayaç birden kaça kadar olacak arkadaşlar? Sayaç birden 3'e kadar olacak. Tamam mı? Şimdi hemen bir değişken daha oluşturalım. Şöyle sayaç. Şunun altına yazalım ya. Şey yapmaya gerek yok. 2 tane değişken atayabilirim neticede. Sayaç eşittir nedir? Sayaç eşittir 1. Birden başlıyorum. Çünkü ilk elemanı atadım. Şimdi başladım arkadaşlar. Burada bir kontrol yapacağım. Sayaç, şurada kontrolümü yapıyorum. Sayaç küçük eşittir 3 mü? Bu örnek için. Burada 4 olduğu için 4 eksi 1 3. Yani bu n eksi 1. Yani parametrik yapmak gerekirse buna n deyip buna n eksi 1 deseniz de olur. Ya da işte hocanız buraya 10 derse buraya 9 deyin. Hep bir eksi. Tamam, bu hani sizin yeteneğinize kalmış. Burada hani algoritmayı anlamanız önemli. Ve bu 3'ün neden 3 olduğunu anlamanız önemli. 4 eleman vardı. Biri ilk başta bunu atamasını yaptık. Onu en büyük değişken atadık. O yüzden 1 eksilttim 4 elemanı, 3 kaldı. 10 olsaydı 9 yazacaktım. Tamam mı? Bunu da bağlayalım. Sayaç küçük eşittir 3 mü? Doğru mu? Yanlış mı? Soruyorum. Eğer şimdi doğruysa ne yapacağım? Yanlışsa ne yapacağım? Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi eğer doğruysa arkadaşlar şöyle true ve false olacak. Doğruysa sayaç 3'ten küçükse kontrollerimi yapacağım. Değilse çıkacağım. O yüzden buraya true ise aşağı doğru devam etmek daha mantıklı. Şöyle doğruysa aşağı doğru devam edelim. Şöyle ben az aşağı çekeyim bunu şöyle.
Hah, true'ysa biraz da bunu küçültme şansım var mı? Ha, çok güzel. True'ysa aşağı doğru devam ediyorum. Aşağı doğru yani sayaç döngünün içine girdim. Şimdi bir kontrol daha var. O kontrolüm de şu arkadaşlar. Ee, dizinin hani az önce yazdım ya dizinin sayaç indeksi olan indeks sayaç numaralı indeksteki elemanı büyüktür. Büyük mü? En büyük değişkeninden, en büyük isimli değişkenden büyük mü? Bunu biraz küçülteyim şöyle. 10 yapalım. Sığsın istiyorum. Çünkü çok büyük olacak. Şöyle şunu da biraz sığdırmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet. Tamam. Dizinin sayaç indeksinde bulunan elemanı yani şu anda 1, 14 yani. Büyük mü? En büyük en büyük değişkenin, en büyük isimli değişkenin içeriğinden. En büyük değişkenin içeriği 18 şu anda. 14, 18'den büyük mü değil mi diye kontrol edeceğiz. Şimdi eğer bu arada bu neyse true'ysa değil mi? Şuraya true. Yani evet, true doğru demek ya da evet, evet. Tamam. Eğer hayırsa bitişe gidecek zaten. Şurada bitiş yapacağız. Onu unutmayalım aman diyelim. Tamam mı? Onu unutmayalım ama sonra çizeceğiz. Unutursam yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şimdi dizi sayaç büyüktür en büyük. En büyükten büyük mü değil mi? Kontrol ediyorum. Eğer en büyükten büyükse o zaman ne olacak? Demek ki yani 10, 14 mesela şu anda küçük ama mesela 25 olsaydı büyük olacaktı. Büyük ise şöyle yapalım. Bunu buradan verelim. Sol taraf daha güzel, daha geniş. Bu durumda en büyük eşittir dizi o anki sayaç indeksindeki elemana eşitleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi şunu bağlayacağım. Bağladım. Bu arada arkadaşlar bazı kişiler yani bazıları doğru, evet, hayır yerine doğru yanlış yapıyor. Böyle de olur. Yani bakın kendinizi sınırlandırmayın. Önemli olan şu algoritmayı çizebilmeniz. Şu az önceki kafada oluşturduğum hani algoritma var ya en büyük sayıyı ata, sayaç işte sonra sayacı artır. Bu şekilde bak. Bu algoritmayı kurduysanız bunlara takılmayın. Hocam doğru mu yazmalıyım, evet mi yazmalıyım? Bunlara takılmayın değerli arkadaşlar. Bakın bunu da evet yerine bu da olur, bu da olur. Hani farklı bir örnek olsun diye doğru diyorum. Buraya da yanlış diyeceğim. Doğru yanlış da olur. Tamam. Evet hayır da olur. Yani neticede soruyorsun. Evet bu şekilde. Evet yani doğru. Hayır ya da yanlış. Bu şekilde olur. Doğruysa bu şekilde atama yapıyoruz. Dizi büyüktür. Dizi sayaç büyüktür. En büyükse en büyük eşittir. Dizi sayaç yaptım. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Sayacı bir artıracağız ve devam edeceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Yani tekrar kontrolümüze devam edeceğiz. En büyük sayaç diyeceğim. Sonra şurada bir adım daha yapacağım. Nereye yapayım onu? Şuraya yapsam. Şöyle yapayım dur. Sayaç eşittir sayaç artı bir diyorum. Ama tabii çok büyük oldu kutusu. Biraz küçültelim. Tamam. Ondan sonra buna göndereceğim. Ondan sonra bu nereye gidecek peki? Bu tekrar şuraya gidecek. Tamam. Bu şekilde. Yanlışsa ne olacak peki? Yanlışsa direkt sayaç eşittir sayaç artı 1'e gidecek. Yanlışsa okunu nasıl çizebilirim acaba? Ee, yanlışsa okunu şuradan mı çizsem? Yanlış. Şöyle yapalım. Şöyle. Heh. Allah Allah oldu. Ok bu şekilde bağlandı ama. Heh. Tamam arkadaşlar. Vallahi şöyle de yapabilirsem çok güzel oldu. Evet. Doğru. Yanlış. Yanlış. Dizi sayaç büyüktür. En büyükse şunu bir bold yapayım da küçük olduğu için hani görünmemezlik olmasın diye uğraşıyorum. Heh. Dizi sayaç büyüktür. En büyükse doğru. O zaman en büyük eşittir. Dizi köşeli parantez içinde sayaç. Sonra sayaç eşittir. Sayaç artı bir. Sonra tekrar kontrol. Ha bu arada bu kontrol. Hocam bunu buraya getirmemiz gerekiyor. Hiç önemli değil. Bu kutuya gelsin de nereden gelirse gelsin. Yani siz neticede bu kontrol if blok tamam mı? Koşul bloğu. Koşul, kontrol bloğuna geliyorsunuz. Ulaştınız mı? Bunu soldan ulaşmışsın, sağdan ulaşmışsın. Önemli değil. Buna ulaşın. Genelde bu blokların altı devam edecek şekilde işte bu doğruysa böyle olur. Yanlışsa öyle ama şart değil. Doğruysa sağ olabilir, yanlışsa aşağı olabilir.
Tam tersi de olabilir. Önemli olan buraya doğru kelimeleri yazmanız. Ve bu bloklara ulaşmanız. Bakın yanlışsa direkt sayacı artı bir. Yani yanlışsa da artırıyorum sayacı. Doğruysa da artırıyorum. Ama doğruysa en büyük eşittir dizi sayaç deyip ondan sonra artırıyorum. Yanlışsa direkt sayacı artırıyorum. Bu şekilde döngüm oluyor arkadaşlar. Sayaç küçük eşittir 3 olduğu sürece sayacı bir artırıp bakacağız. Sayaç 3 ise tekrar mesela sayaç 3 olduğu zaman sayaç 3 0 1 2 3 7 ile kontrol edeceğiz. Ona bakacağız. Ondan sonra atamamız gerekiyorsa yapacağız. Sayacı bir artıracağız. 4 olacak sayaç. Sayaç küçük eşittir 3 mü? Hayır. Değil. Küçük eşittir 3 değil. O zaman false olacak. Buraya bir false çıkışı yapacağım birazdan. Ve ekrana yazdırmam gerekecek bu durumda. Ekrana yazdırma kısmı ise bizim ekrana yazdırma sembolojimiz şuydu arkadaşlar, biliyorsunuz. Ekrana yazacağız. Şurada ekrana yaz. Şöyle yazalım arkadaşlar. En büyük sayı. Yani bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da direkt sayı da yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Oralara takılmıyoruz. En büyük. Ekrana en büyük sayıyı bu şekilde yazdırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yazdırabilirsiniz. Şimdi buradan bu da tabii bu false'dan gidiyor buraya. False'sa şöyle getireyim ben. Sonra şöyle bağlamaya çalışayım. Heh, bunu şöyle evet çektim. Güzel oldu. Gerçekten çok teknik ve güzel bir çizim oldu arkadaşlar. Yanlış diyeceğiz buraya. Ya da evet hayır diyebilirsiniz. Şu evet, şu hayır olacak. Şu ise buradan devam edecek. Şöyle yanlış. Doğru yanlış bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan geliş bakın buradan başka çıkış yok. Sayaçtan döngüm bu şekilde geliyor. Doğruysa bu tarafa gidiyor. Yanlışsa bu tarafa geliyor. Buradan başka çıkış yok yani. Yanlış ve doğru bu tarafa doğru çıkıyor. Yani bu şekilde çizim doğru ama bunu ben daha güzel yapmak istiyorum hocam. Şu akış böyle aşağı doğru olsun falan diyorsanız bunların yönünü değiştirmeniz lazım. Ama şu anda herhangi bir yanlışlık yok. Bu şekilde bakın akış şemamız yanlışsa buraya gidiyor. Doğruysa şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sayaca geri döndürüyorum. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde gidiyor. Yanlışsa en büyük sayı diye yazdırıyorum. Yani dediğim gibi şöyle bir kural yok işte hocam işte en aşağı giden doğruysa aşağı gider, yanlışsa yukarı gider. Böyle bir şey yok. Siz burada okların isimlerini düzgün bir şekilde yazdığınız zaman problem olmaz. Ve mesela doğruysa nereye, yanlışsa nereye bunları açık açık yazın arkadaşlar. Problemsiz bir şekilde çalışır. Sayaç yani döngü burada sonlanır. Yani döngü bitince buraya giriyor. Tamam döngümüz bitiyor. Tam burada bitiyor. Bittiği zaman sayaç küçük eşittir 3 yanlış olduğu zaman buraya gelir. Buraya geldiğinde de tabii ben bunu buraya bağlamışım. Şuraya bağlamam daha güzel olur. Evet daha güzel oldu. Yanlış olduğu zaman da en büyük sayı neyse ekrana onu yazmış oluruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde de bir çözümümüz var. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı lütfen yazın. Yorumlarımızı lütfen yazalım. Daha fazla örnek istiyorsanız onu da yazın. Özellikle ben döngü sembolojisini kullanmadan devam etmek istiyorum. Çünkü birçok okulda döngü sembolojisi yani bizim hani döngülerde kullandığımız şu sembol var ya bunu kullanmadan yapıyorlarmış duyduğuma göre. Sizlere hani daha yardımcı olabilmek için böyle yapıyorum. Yoksa hani şununla yapmak daha basit olabiliyor. Daha az ekranda şey gözükebiliyor ama fark eden bir şey yok. Bunu yapan adam bununla da yapar. Ya da bununla yapan adam bu şekildeki halinde yapar. Ama dediğim gibi birçok okulda bu semboloji gösterilmeden yapılıyormuş. O arkadaşlarımız hani bunu okulda göstermiyorlarsa boşuna öğrenmesinler. Bu şekilde olsun diye bu şekilde çözümü yaptım. Değerli arkadaşlar. Evet dediğim gibi yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu video için devamını istiyorsanız, bu video çok çok örnek istiyorsanız lütfen yorum yapın, like atın. Ve şunu da belirteyim hemen tekrar. Benim eğer yazılıma yeni giriyorsunuz, ilk öğreneceğiniz dille ilgili bir kafanızda net bir fikir yoksa, işte hocam ben C++ öğreneceğim diyorsanız zaten eyvallah. Ya da C Sharp öğreneceğim, Java öğreneceğim diyorsanız eyvallah. Zaten bu C++'ın, C Sharp'ın hepsinin indirimli kuponları benim bu videolarımın içinde bakarsanız Udemy kurslarım oynatma listesinin içinde hepsinin indirimli kuponları var. İndirimli kayıt linkleri var. Ama hiçbir dil bilmiyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Algoritmayı çok iyi öğrendiniz. Hocam ben öğrendim. Bir tane de programlama dili öğrenmek istiyorum diyorsanız kesinlikle Python öğrenmenizi tavsiye ederim. Geleceğin dili arkadaşlar. Şu anda en çok kullanılan dil, şu anda dünyada en popüler dil Python açık ara önde gidiyor. Python kursuma
Benim şu anda Udemy'de en popüler kurslardan bir tanesi. Benim kursuma indirimli kayıt linkini aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Linke basıp direkt indirimli kayıt olabilirsiniz ya da kupon kodunu da uygulatabilirsiniz. Yani benim kursumu aratıp Python diye baktığınız zaman yazılım teknolojileri kursu çıkıyor karşınıza. İlk 3 sıranın içinde çıkıyor. Birinci ya da ikinci sırada çıkacaktır benim kursum. Burada arkadaşlar direkt ya link bu videonun açıklama kısmındaki linkle indirimli kayıt olun ya da kupon uygula deyin. Kupon kodunu da yine açıklama kısmına koyacağım. Kupon şu anda bu ama Udemy her ay kuponları değiştiriyor arkadaşlar. Udemy değiştirmek zorunda bırakıyor bizi bu kupon kodlarını. Kupon değişik her ay değişiyor dediğim gibi. Onları da koyacağım açıklama kısmına. O ay güncel hangi kuponsa onu uygula dediğiniz zaman bakın 249,99'muş. Şu anda fiyat değişmiş. Neye düşmüş? 179,99'a düşmüş. Bu şekilde indirimli kayıt olabilirsiniz. Bunu öğrendikten sonra da arkadaşlar yine benim yazılım teknolojileri bakın buradan bakarsanız yeni açılan bir kursum var. Yeni açtım bakın bunu. Python ile makine öğrenmesi kursu çok yeni. Yani Kasım ayında 2025 açıldı ve birkaç şey daha eklemeye devam edeceğim bunu. Birkaç modül daha eklenecek bu kursa ama şu anda yani %90'ı bitmiş diyebilirim. Bu kurs da hazır. Python öğrendikten sonra da makine öğrenmesini öğrenebilirsiniz. Şu anda bu fiyat yazıyor. Ancak yine bu kursunda indirimli kupon uygula dediğiniz zaman bakın burada yine kupon uygula dediğiniz zaman farklı bir kupon kodu onun. E, O kupon kodunu da yine açıklama linkine koyacağım. Uyguladığınız zaman iki kursumu da indirimli fiyata satın almış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde indirimli bir şekilde kurslarıma da kaydolabilirsiniz. Algoritmayı öğrendikten sonra kafanızda net bir dil yoksa Python öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu kodun arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şu kodun bir sağlamasını yapalım. Şu örnek üzerinde hemen başlayalım. Buralara geldik. 18, 14, 25, 7 diye tanımladık. En büyük şimdi burada en büyük ne oldu? En büyüğü buraya yazıyorum. En büyük şu anda 18 arkadaşlar. Şurada yazalım en büyük diye. En büyük değişkenimin içeriği 18 şu anda arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Sayacın içeriği nedir? Sayaç 1. Onu da yazıyorum şuraya. Bakın sayacın içeriği de 1 şu anda. Başlıyorum. Sayaç küçük eşittir 3. Doğru mu? Doğru. Doğru. Buraya gidecek. Dizi sayaç en büyük. Büyüktür en büyük mü? Soru işareti. Dizi sayaç ne demek? Yani dizi sayaç şuraya yazalım. Dizi. O anki sayaç ne arkadaşlar? 1. Dizinin birinci indeksteki elemanı ne? Dizinin birinci indeksteki elemanı 14. 14 büyük müdür? 14 büyük müdür en büyük sayıdan 18'den? Hayır değil. Yanlış. O zaman buraya gidecek. Yanlış. Şu yönde devam edecek. Bu buradan sayaç artı 1 olacak. Sayaç 2 oldu. Tekrar şuraya geldik. Sayaç küçük eşittir 3. Doğru mu? 2 küçüktür 3. Doğru tabii ki. Devam ediyoruz. Dizi sayaç diyorum. Bak bu sefer dizi sayaç. Dizi sayaç ne oldu arkadaşlar? Şurayı sileyim müsaadenizle. Şurayı sil. Şurayı sil. Şurayı da sil. Evet. Dizi sayaç ne oldu arkadaşlar? 2 oldu değil mi? 1'di 2 oldu. Dizinin ikinci indeksteki elemanı 0, 1, 2. İkinci indeksteki elemanı 25. 25 şuradaki kontrolü yazıyorum. 25 büyük müdür? En büyük. En büyük değişken içeri 18. Evet 25 18'den büyük olduğu için ne oluyor? Doğru. Buraya gidecek en büyük eşittir dizi sayaç. Dizi sayaç ne? Dizi sayaç dizi 2 yani 25. En büyük eşittir 18 sil 18'i 25 yazacaksınız. Sonra sayaç artı 1. Sayaç 3 oldu arkadaşlar. Tekrar geldim. Sayaç küçük eşittir 3 mü? 3'ten küçük eşit mi? Bakın küçük eşit var ya. O yüzden true olur arkadaşlar. True olduğu için buraya gelir. Çünkü neden? 7'yi de kontrol edecek. Dizi sayaç. Dizi sayaç ne oluyor arkadaşlar? Şimdi tekrar şurayı silelim. Dizi sayaç şöyle yazalım. Sayaç 3 olduğu için dizinin 3. indeksteki elemanı. O ne? 7. 7 kontrolü burada yazıyorum. 7 büyük mü? 7 büyük mü? En büyük sayısından yani 25'ten büyük mü? Şu anda en büyük değişkenin içeriği 25. Soru işareti kontrol ediyor arkadaşlar. 7 büyük mü? Hayır. Kesinlikle büyük değil. Yanlış. Şu taraftan devam edecek. Buradan devam ediyor. Geliyor buraya. Sayaç artı 1 oldu. Sayaç 4 oldu arkadaşlar. Şimdi kontrole geldik. Sayaç küçük eşittir 3 mü? 4 küçük eşittir 3 mü? Arkadaşlar 4 3'ten küçük olur mu? Büyük. O yüzden yanlış olacak. Yanlış olduğu için de bu tarafa gidecek ve programı sonlanacak. Son yazmayı unutmuşuz. Burada bir de son yazalım arkadaşlar. Ve ekrana da en büyük sayı diye niye yazacak? 25'i yazacak. Burada bir son, iyi ki bu kontrol yapmışız. Sonlandırmayı unutmuşuz. Şunları siliyorum arkadaşlar. Hani iyi oldu üzerinden geçtiğimiz her zaman üzerinden geçin. Şurada bir tane daha blok oluşturayım. Şöyle aşağı inelim biraz. Şunu da son diyelim.
Son diyelim. Bakın bitti. Sonlandırmayı unutmuşuz. Unutmadık, böylece kontrol ettik ve bu şekilde arkadaşlar başla son, şöyle küçültürsem de hepsi gözüküyor. Bu şekilde de hani bakabilirsiniz. Bu şekilde de en büyük sayıyı yazdırmış olduk. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.